Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bu gördüğünüz rengarenk tavukları bugün beraber öreceğiz arkadaşlar. Yapımı çok kolay, hiç dikiş yok. Yine çok pratik bir tarif hazırladım sizler için. Ana renk için bir ipe ihtiyacımız olacak. Başındaki kırmızı renk için bir kırmızı ipe, gagamız için turuncu ipe, bir de 8 numara gözlere ihtiyacımız var. Malzemelerimi yine detaylı göstereceğim arkadaşlar. Yapımı dediğim gibi çok pratik, hiç dikiş yok. Örmesi de çok zevkli olacak. Ördükçe böyle rengarenk örmek isteyeceksiniz eminim ki. Ben böyle hep her rengini ördüm. En beğendiğim beyaz renk oldu. Bugün sizlerle videoda bu rengi öreceğiz. Bu da yine en sevdiğim diğer bir renk arkadaşlar. Bu modele çok yakıştırıyorum bu rengi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi malzemelerimi gösterip hemen yapımına başlayalım. Evet, hemen malzemelerimi göstereyim arkadaşlar. 4 numara tığ kullanacağız. Makasımız olacak. Elyafımız olacak. Şöyle istediğiniz renkte bir ana rengimiz. Gagamız için turuncu ipliğimiz. Üstteki bibik için kırmızı ipliğimiz. Göz için de 8 numara göze ihtiyacımız olacak. Şimdi örmeye başlayalım. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tığımıza ipimizi alıyoruz. Bunu saymıyorum. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. İsterseniz bu kısımda sihirli halkada yapabilirsiniz. Şu ilk çektiğim zincirin içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Benim kadife ipim bu kısımda biraz kalın arkadaşlar. Eğer ince kadife kullanırsanız 8 sık iğne de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ayracımı belirledim. İkinci sıraya çıkıyorum. Bu sırada 7 tane sık iğnenin her birine çift batıyorum. Toplamda 14 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, ikinci sıramız bitti. Geldik üçüncü sıramıza arkadaşlar. Bu sırada da şimdi bir sık iğne örüyorum. İkincisine çift batıyorum. Bir tek ördüm. İkinciye çift batıyorum. Bu şekilde 21 tane sık iğnemiz oluyor sıranın sonunda. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Bir tek, bir çift. Evet, geldim arkadaşlar, sıra başındayım. Şimdi bu sırada bir tek, ikinci tek, üçüncüye çift batıyorum. 2 tane tek, üçüncüye çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Toplamda 28 tane sık iğnemiz oluyor. 2 tane tek, bir tane çift. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi sıranın başındayız. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. Bu sırada şöyle ilmeklerimizin bakın 2 tane kanadı var. Biri bize bakan, biri dışarıya bakan. Bu sırada biz şu dışarıya bakan kanatlarını öreceğiz. Şu şekilde batıyoruz. İçte kalan taraftakilere pardon. Şu kanada batıyoruz. Bilo olarak öreceğiz. Her birine tek bir tane batıyorum. Her bir sık iğnenin tek kanadını alıyorum. İçerideki tek kanadına batıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Toplam 28 tane sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz.
Evet, geldik sıra başındayız arkadaşlar. Şimdi bu sırada arkadaşlar hiç arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Birkaç sıra boyunca öreceğiz. Toplamda 5 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Düz bir şekilde öreceğiz. Şu an 6. sıradayız. 6 dahil üzerine 4 sıra daha öreceğiz. Yani 10. sıraya kadar düz bir şekilde 28 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Evet, geldim arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıraya kadar ördük. Şimdi bu kısımda şöyle hemen ilk sık iğnemizi batıyorum. Bakın ilk sık iğnemden battım. En sonundaki sık iğneme şöyle bakın. İlk sık iğnemden batıp en sondaki sık iğneme şöyle ilmeğimi de tığıma geçirdim ve aldım. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı şekilde ikisini birlikte yapıp batıyorum. Bir tane yarım trabzan, tekrar doladım. Yine aynı yere. Bir tane ikili trabzan, yine aynı yere bir tane ikili trabzan ördüm. Sonra devam ediyorum. 6 tane kaydırma yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hiç ipimizi kesmeden kafa kısmını işleyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Şimdi şu kaydırma yaptığım yere arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. 1 2 devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve şu zincir çektiğim yere arkadaşlar şuraya batıyorum. 16. Şimdi 16 tane sık iğnemiz oldu. Bu 16 tane sık iğneyi bir sıra daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 2 sıra boyunca 16 tane sık iğne ördüm. Evet, şimdi şuraya ilmek belirleyeceğimi koyuyorum. Devam ediyoruz. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. 1 2 sık iğne örüyorum. Bir tane kesiyorum. 1 2 sık iğne örüyorum. Bir tane kesiyorum. 1 2 sık iğne ördüm. Bir tane kestim. Bu şekilde ilmeklerimi tamamlıyorum. Geriye 12 tane sık iğnemiz kalıyor. Şimdi bu aşamada biraz içini doldurup geleyim. Evet, içini doldurdum. Gözlerimi de şöyle hazırda bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir sıra daha 12 tane sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Evet, bir sıra daha 12 tane sık iğne ördük arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 tane sık iğneyi sayıp ilk gözümü takıyorum. Sonra arkasından 1 2 3
4 sık iğne daha sayıp ikinci gözümü takıyorum. Arkalarını da takıyoruz hemen. Evet, gözümüzü de taktık arkadaşlar. Şimdi son sıramızdayız. Bu sırada da bir sık iğne örüp bir sık iğne eksiltiyoruz. 8 tane sık iğnemiz kalıyor. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, şimdi 8 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Şöyle ipimi kesip iğneme taktım. Bu aşamada ilmeklerimi topluyorum. Şöyle her birini tek kanadına batıyorum. Benden yana olan. Bu arada dışarıda yağmur var. Sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi düğümümüzü atıp keseceğiz. Şimdi arkadaşlar şu kısmını yapacağız. Şu tepe kısmından ipimizi bitirdiğimiz yerden tığımı şöyle geçiriyorum. Bir tane zincir, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi şöyle hemen yanına kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu tepeye kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu ön kısma kaydırmamı yapıyorum. Ben 3 tane yaptım. Dilerseniz 4 tane de yapabilirsiniz. Ben şu kısım sizin için nasıl olsun isterseniz öyle yapabilirsiniz. 2 tane çekip aynı yere batıyorum. Şimdi ipimi biraz uzun kestim. Çıkartıyorum. Başlangıçtaki ipimle bu ipimi aynı yerden çıkartıyorum. Şimdi turuncu ipimizden şöyle bir miktar alıyorum. İpimizi geçiriyorum. 2 tane gözün arasından çıkacağız. Şöyle. Hemen yine aynı yerden hazır. Hava durumundan dolayı biraz erteliyordum videoyu ama yağmurlar hiç durmadığı için bir an önce çekmek istedim. Biraz yağmur ve rüzgar sesi videoyu etkilemiş olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Evet, tavuğumuz hazır arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Sonucu çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Beyaz, pembe istediğiniz renk yapabilirsiniz. Her renkte çok güzel oluyor. Videonun başında ördüğüm renkleri zaten göstermiştim size. Şimdiden yapan herkesin ellerine sağlık. Ördüğünüz tavukları benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğenip en azından bir emoji olarak da yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.